Günümüzde hala yeşil gözlü kız olarak bilinen Sharbat Gula'nın portresi dünya çapında çeşitli tartışmalara yol açmıştı. Peki bu Afgan kız günümüzde nerede ve ne yapıyor? Sharbat Gula 12 yaşındayken bir portresi tüm dünyaya yayıldı. Başında kiremit kırmızısı bir eşarp ile bakışları adeta kamerayı delip geçiyordu. Esas ilgi odağı sonuna kadar açık, yoğun yeşil gözleriydi. Fotoğraf 1985 yılında National Geographic dergisinin kapağını süsledi. Fotoğrafın sahibi Steve McCurry, o dönemde Pakistan'da Afganistan'dan kaçan insanların fotoğraflarını çekiyordu. Bu insanların arasında Sovyetler Birliği ülkesini işgal ettiği için Nasirbağ mülteci kampında yaşayan Gula tüm dünyada Afgan kızı ya da yeşil gözlü kız olarak tanındı. Fotoğraf o dönemde Afgan halkının çektiği acıları, sihirli gözler bir Afgan mültecinin korkularını anlatıyor başlığı altında yansıtmayı amaçlıyordu. Derginin yayınlandığı sırada bu Afgan kızın adı bilinmese de McCurry'nin etkileyici fotoğrafı onu giderek daha ünlü hale getirdi. Mülteci çocuğun fotoğrafı McCurry'e açık arttırmada birkaç bin avro kazandırdı. Peki Sharbat Gula'ya ne oldu? 2002 yılında fotoğrafçı McCurry bir National Geographic ekibiyle birlikte Sharbat Gula'yı aramak üzere tekrardan yola çıktı. O zamanlar onun adını da bilmiyordu. Bir başka kapak haberinde bu arayışı ve sonunda Gula'yı nasıl bulduğunu anlattı. Geçen bu süre içinde Gula yine Afganistan'a geri dönmüştü. Dergiye verdiği bir röportajda o zamanlar 29 yaşında olan Gula, ikonik fotoğraf ve fotoğrafın çekildiği koşullar hakkında ilk kez konuştu. National Geographic'in haberine göre Gula, McCurry'nin fotoğrafını çektiği anı hatırlıyordu. Haberde ise öfkesini hatırlıyor denildi. Fotoğrafı çeken adam bir yabancıydı ve Gula'nın daha önce hiç fotoğrafı çekilmemişti. Gula ve McCurry 2002 yılında tekrar bir araya gelene kadar Gula'nın dünyaca ünlü portresini hiç görmediği söyleniyor. Bu geçen 17 yıl içinde fotoğraf binlerce kez basılmış, duvarlara resmedilmiş ve müzelerde sergilenmişti. Savaştan kaçan küçük kız Gula farkında olmadan dünya çapında bir ikon haline gelmişti. McCurry o zaman bu buluşma hakkında şunları söylemişti. Fotoğrafının bu kadar çok insanı nasıl etkilediğini anlayamıyor. O gözlerinin gücünü bilmiyor. Ancak fotoğrafın çekildiği anla ilgili farklı anlatımlar var. ABD'li fotoğrafçı Tony Northrup 2019'da YouTube'da yayınladığı bir videoda Gula'nın yeşil gözlerinden okunanın savaş korkusu değil, Afgan kızın fotoğrafçı Steve McCurry'e duyduğu korku olduğu eleştirisinde bulundu. Northrup'a göre bu Gula için olağan dışı bir durumdu. Çünkü yabancı bir adam onunla göz teması kuruyordu. Adamı gördüğünde yüzünü kapattığı da söyleniyor. Ancak McCurry kızın yeşil gözlerini fark etmiş ve Gula'nın öğretmeninden fotoğraf çekmek için izin istemiş. McCurry fotoğraf için Gula'yı mülteci okulunda daha iyi ışık ve uygun bir arka planın olduğu başka bir yere götürmüş. Northrup, The Wire portalının bir haberinde atıfta bulunduğu videosunda 80'lerden kalma
artistik fotoğraflardaki gibi poz verdirildi diye eleştiriyordu. Northrop, omuz kameraya doğru eğilmiş, alın öne doğru, gözleri aydınlatmak için güzel bir ışık ve doğrudan göz teması, Afgan kızın asla yapmayacağı, yapamayacağı bir şey diyordu. Öğretmeni muhtemelen Gula'yı poz vermeye ikna etmişti. McCurry'nin avukatları videoya karşı harekete geçince Northrop bir düzeltme yayınlamak zorunda kaldı ve bu düzeltmede Gula'nın fotoğrafın yayınlanmasından artık mutlu olduğunu söyleyen ifadelerine atıfta bulundu. McCurry daha sonra bir televizyon kanalına verdiği bir röportajda Gula'yı utandırmak istemediğini, ancak bu fotoğrafın çekilmesini gerçekten istediğini bildiğini söyledi. Fotoğrafçıya göre öğretmeni Gula'yı fotoğrafı çekerken utanmaması için ikna etmiş ve dünyanın görmesi ve hikayesini bilmesi için yüzünü göstermesini söylemiş. Daha sonra Gula'nın ağzını kapattığı bir başka fotoğrafı daha dolaşıma girdi. Aynı zamanda McCurry'nin çalışması Gula'nın adının duyulduğu 2002 yılına kadar portresinin çoğaltılması karşılığında herhangi bir maddi tazminat almamış olması nedeniyle de eleştirildi. Fotoğrafçı sosyal medyada ve başka yerlerde çifte standart uygulamakla suçlandı. Mültecilerin fotoğraflarını onların acılarına dikkat çekmek için değil de bundan kar elde etmek için çektiği söyleniyor. O dönemde McCurry, şimdi 20'li yaşlarının sonunda olan Gula'nın ilk portreye benzer bir pozda çekilmiş yeni bir fotoğrafını yayınladı. Kısa bir süre sonra National Geographic, kız çocuklarının eğitime erişimini iyileştirmek için Afgan Kız Fonu'nu başlattı. 2022 yılında İtalyan Repubblica dergisi, Gula'nın 2002 buluşmasından sonra ne kadar olduğu bilinmeyen bir miktar para aldığını bildirdi. Afgan kadının bugün hala mali destek alıp almadığı da bilinmiyor. Ancak McCurry'nin destekçileri Gula'ya para vermenin aslında fotoğrafçının sorumluluğunda olan bir şey olmadığını vurguluyorlar. Gula 2016 yılında yeniden manşetlere konu oldu. Hali hazırda kalmakta olduğu Pakistan'da sahte evrak bulundurduğu iddiasıyla tutuklanmış, yaklaşık 2 hafta hapiste kaldıktan sonra sınır dışı edilip Afganistan'a geri gönderilmişti. Gula, Pakistan hükümetinin katı tutumundan dünyaca ünlü portresini sorumlu tuttu. O dönemde İngiliz kanalı BBC'ye şunları söylemişti. Fotoğraf bana faydadan çok sorun yarattı. Beni ünlü yaptı ama aynı zamanda hapse girmeme de neden oldu. McCurry ve National Geographic ekibinin o dönemde Gula'nın serbest bırakılması için yetkililere baskı yaptığı söyleniyor. Olaydan sonra Gula, şöhretinin bir avantaj olduğunu fark etti. Daha önce basit bir köylüydüm, fotoğraftan ve medyadan hoşlanmıyordum. Şimdi bana onur kazandırdığı ve beni insanlar arasında ünlü yaptığı için çok mutluyum. Fotoğraftan elde edilen gelir birçok dul ve yetime yardım etti. Şimdi bundan gurur duyuyorum. BBC'ye göre Gula 13 yaşında evlendirildi. 4 çocuğu vardı. En büyük kızı ve ilk kocası maalesef şu an hayatta değiller. Şu anda 40'lı yaşlarının sonunda olan Gula, 2021 yılında Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinin sonunda İtalya'ya sığındı. 2022 yılının Aralık ayında Gula, İtalyan Repubblica dergisine verdiği bir röportajda şunları söylüyordu.
Taliban geldiğinde Afganistan'da kalmamın zor olacağını fark ettim. Çünkü yüzüm Afganistan'da çok iyi tanınıyordu. Birçok hükümet bize yardım teklif etti. Ama ben İtalya'da karar kıldım. İtalya'da gayet hoş karşılandığını söylüyor ve şu ana kadar neredeyse kimse benim kim olduğumu bilmiyor ve bu benim için sorun değil. Kendimi mutlu hissediyorum diye devam ediyordu. O zamandan beri yeşil gözlü Afgan kız sessizliğini koruyor. Böylece bir videonun daha sonuna geldik. Beğeni tuşuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve ayrıca küçük çıngırağa tıklayarak gelecekteki haberleri kaçırmayın. Bir kez daha videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki sefere görüşmek üzere, hoşça kalın.